Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Arda Güler'le ilgili İspanyol basınında yazılanlarla, Marka'da yazılanlar, AS gazetesinde yazılanlar, Mundo Deportivo var. Her taraf Arda Güler'i yazıyor. Onun dışında asıl önemli olan bu videonun ana konusu diyebileceğim konu AS gazetesinde Luis Neto'nun yazdığı bir köşe yazısı var Arda Güler hakkında. O yazı çok kıymetli, şairane bir yazı. Gerçekten bugün sosyal medyada da birçok kişi bu yazıyı paylaştığını gördüm ben. Luis Neto'nun yazısını. Hepsini değerlendireceğiz ama şunu da söylemekten geçemeyeceğim. Çünkü yani uzun zamandır beklediğimiz maç bu maçtı aslında. Arda Güler oyuna girdi. Kamavinga'nın yapması gereken şeyleri Kamavinga yapamadı. Bellingham yapamadı ve Arda Güler ikinci yarı oyuna girdi. Maçın kaderini değiştirdi. Bunu istediğiniz kadar söyleyin. Arda Güler maça 8 numara gibi bir pozisyonda oynamadı. Böyle başlamadı ikinci yarıya. 10 numaraya daha yakın. Bellingham'la zaman zaman yer değiştirdiler. Hatta bazen Bellingham'ı da Arda Güler'i de hemen hemen 10 numara pozisyonun çevresinde gördüm ben. Sanki ikili ofansif orta saha gibi oynattı Arbeloa. Arda'yı geride değil ileride oynattı ve sonucu da aldı. Maçı çeviren adam oldu. Zaten biliyorsunuz ki Arda Güler'in ilk 11 başladığı maçlar döneminde Real Madrid lider durumdaydı. Ne zaman ki Arda Güler 8 numaraya 6 numaraya kadar bazen stopere kadar geriledi. Orada da Real Madrid geriledi. Hemen başlayalım. Marka gazetesiyle Türk oyuncu ikinci yarıda oyuna girdi ve oyunun seyrini değiştirdi. Real Madrid Arda Güler'in cesur bir oyun buldu. Yuhalamalara rağmen burada ıslıklamalar da deniyor. Ben yuhalamalar tercih ettim. Topu istedi ve oyunlara ritim kattı, sakinlik kattı. Bundan en çok faydalanan isim de Mbappe oldu. Tehlikeli pozisyonlara girmeyi başardı. Bu da açılış golünü açan penaltı pozisyonuna neden oldu demiş. Ayrıca kornerden gelen 2-0'lık golün de asistini yaptığı Güler gibi kornerden topu havaya kaldıran başka kimse yok. Bakın Marka'nın bu cümlesi önemli. Çünkü ilk yarıda Valverde kullandı kornerleri ve hepsi etkisizdi. Hepsi stoperler yani defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı. Arda Güler'in ise kornerlerinin tamamı tehlikeli oldu. Tamamı takım arkadaşlarına gitti. Biri gol oldu ve hatta şöyle uzaklaştırılan bir top da yani orada ikili mücadele içerisinde uzaklaştırıldı. Yine tehlikeli bir şekilde gitti o top. AS gazetesine geçiyoruz. Arda yangını söndürdü demiş AS gazetesi. Arda Güler Real Madrid oyuncuları taraftarların gazabından kurtardı diyerek devam etmiş ve şöyle yazmışlar. Türk oyuncunun oyuna girmesi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarların öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla dolu berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda ise farklı bir reaksiyon vardı. Türk oyuncunun iyileştirici bir etkisi vardı. Takımı omuzlarından taşıdı ve felakete doğru giden bir öğleden sonrayı tersine çevirdi. Sonra ilk gol geldi ve Madrid sendelemeye başladı. Kurtarıcılar arasında Arda Güler'in yanı sıra giderek daha güvenilir hale gelen Asensio ve ortalamanın çok üzerinde bir enerji seviyesine sahip Mastantuono da yer aldı. Maça şüpheyle gelen Arda Güler o dayanılmaz duruma son verdi. O hani son haftalardaki performans düşüklüğü böyle bir isteksizlik falan o hiç yoktu Arda Güler'de. Türk oyuncu takımın ritmini ve hızını hatta moralini değiştirdi. Atmosferi aşan, kaleye şut çeken ve fevkalade sonuçlanan ilk yarıda umut vadeden Mbappe'ye pas veren ilk oyuncu oldu. Fransız oyuncu Türk oyuncudan aldığı pasla ceza sahasına doğru ilerledi. Pozisyonu biliyorsunuz penaltıya neden oldu. Hızlıca geçelim. Aynı şeyleri tekrar etmeye de gerek yok. Gol anında bir sakinleştirici etki yarattı. Bundan sonra Madrid özürlerinin samimi görülmesini sağladı ve maçı neredeyse istediği gibi domine etmeye başladı. Sonrasında da Asensio ve Mastantuono'yu anlatmış AS gazetesi. Mundo Deportivo'ya geçiyoruz. Mundo Deportivo gazetesi onun sayesinde daha iyi oynadılar demiş. Başlığını böyle atmış. Türk oyuncu devre arasında oyuna sonradan girdi ve hem maça hem de Real Madrid'e yeni bir soluk getirdi. Onun sahada olduğu süre boyunca Real Madrid oyuncular çok daha iyi oynadı demiş ve son olarak yani bir sürü gazete yazdı şimdi. Daha böyle hızlı geçiyorum oralara ki çünkü Luis Neto'nun yazısı önemli. El
Mundo gazetesi Arda Güler oyunu canlandırdı demiş. İkinci yarıda sahanın en iyisi oldu. Öğleden sonra Los Blancos adına kaleye ilk şutu attı ve maçın sonucuna kilit bir an olan penaltı öncesi Mbappe'ye pası verdi. Bu da bir nitekim penaltının asisti gibiydi. Fransız oyuncu Türk oyuncudan topu aldı. De La Fuente ile karşı karşıya kaldı ve ceza sahası içinde düşürüldü. Penaltıdan sonra da kulüp rahatladı. Arda Güler'in oyunu izlemeye değerdi demiş El Mundo gazetesi. Peki çarpıcı yazıya gelelim. Luis Neto. Ne demişler? Fizik yoktu. Pintus aksini söyleyene kadar. Kimya da yoktu. Kulüp orta sahada beklenen dinamizmi geriye getirene kadar. Geriye aritmatik kaldı. Madrid kazandı ve Barça'nın bir puan gerisinde yatmaya devam etti. Her şeyin olduğu bir maçta günah, kefaret, pişmanlık ve geçici bir af. Bu tablo Real Madrid'in ilk yarıda çekilmez bir oyun sergilediği, tribünlerin ise herkese ve her şeye karşı adeta silahlanmış olduğu bir atmosferin ardından yaşandı. İkinci yarıya ayağa kaldıran isim Arda Güler'di. 45 dakika boyunca sönmeyecek gibi görünen yangının itfaiyecisiydi. Türk oyuncu adeta terapotik etki yaptı. Takımın sırtına aldı ve karanlığa yürüyen bir akşamın yönünü güneşe doğru çevirdi. Ardından ilk gol geldi ve Madrid suya girmeye başladı. Kurtarıcılar arasında Arda Güler'i bir kenara koyarsak her geçen gün daha da güven veren Asensio ile enerji yükü ortalamanın hayli üzerinde olan Mastantuono da yer aldı. Sıkıcı bir başlangıç demiş Luis Neto, şöyle devam etmiş. Tribünlerdeki ateş sahaya yansımadı. Durum Madrid'den hızlı ve net bir tepki gerektirecek bir vaziyetteydi. O vatani bir çağrıydı. Çok güzel yazmış adam ya. Juanito'nun Şampiyonlar Ligi ruhlarının davet edildiği o hamasi söylem Arbeloa'nın stada girerken neredeyse tirat yaptığı bir jestle durup baktığı o an, basın toplantısında kala kaldığı an. İlk Madrid, son dönemin Madrid'iydi. Temposuz, koşusuz, çalım yok, tehlike yok. Kısacası tuzu eksik, sirkesi fazla, bir yere varmayan, buharımsı bir hamiyet içinde uyuyakalan bir Real Madrid. Levante'nin disiplinli savunma anlayışı da yardımcı olmadı. Oldukça etkili bir duvar ördüler. Maçın tutanağına Madrid'in ilk pozisyonun düşmesi yarım saati aştı ve bir set oyunundan değil, Asensio'nun müthiş uzun pasını Mbappe'nin voleyle avuta göndermesinden geldi. Başka da kimse yoktu demiş. Bu kısımda şairane kısmı geriye bırakmış ama şöyle bir ekleme yapmış. Tsunami alarmı o kadar yüksekti ki devreye o dakikalarda Arbeloa'nın aklına da Arda Güler ve Mastantuono geldi. Onları ısınmaya gönderdi. Ekranlara onların ısınması yansıdı. Tribünler yeniden devreye girdi. Islıklar sertleşti. Gonzalo alkışlandı ki ilginçtir. Devre arasında oyundan çıkan da oydu. Böyle krizler altyapıyı da azizleştirir demiş. Tepki bölümünü anlatmış. Real Madrid'in bu katlanılamaz tablosuna Arda Güler son verdi. O maç şüpheyle gelmişti. Türk oyuncu takımının adını hızlı ve hatta ruh halini değiştirecek adımlar attı. Ortamın ağırlığını ilk aşan, kaleyi yoklayan ve Mbappe'yi besleyen tek isim oldu. Fransız yıldız felakete geçen ilk devreyi bile istek göstermemişti Arda Güler'den aldığı topa kadar. Sahasının derinlerinden ilerlemeye çalıştı ta ki De La Fuente onu biçene kadar. Ve sonunda Mbappe 30. golü ve genel bir rahatlama oldu, penaltıdan geldi. Gol anında büyük bir şok etkisi yarattı. Sonrasında Madrid'in özrünü samimi ve duyulmasına çalışan isim oldu. Ve maçı neredeyse keyfine göre kontrol etti. Kurtarıcı Arda Güler'in yumuşacık kullandığı bir köşe vuruşu Asensio görkemli bir kafa vuruşuyla tamamladı ve galibiyete kilidi vurdu. Tribünlerdeki ıslıklama böyle bitti demiş Luis Neto. Gerçekten çok güzel bir yazı yazmış. Ve son olarak da OneFootball gazetesi Arbeloa Arda Güler için gelecek görüyor diye uzun bir haber almış ama haberin çok kısmı hep aynı şeylerden bahsedilmiş gün içerisindeki. Daha çok şurası benim dikkatimi çekti. Arda Güler Levante karşısında Bernabéu sahada adeta pençelerini açıp
aşırı sokan bir arı gibi soktu. Sakin, isabetli ve amaçlı bir şekilde top oynadı. Real Madrid'in 2 golünde de rol alan genç Türk ilk dokunuşundan itibaren topu kontrol altına aldı. Yaşına göre olağanüstü bir olgunlukla oyunu dağıttı. 38 denemeden 36'sı başarılı oldu. Bu pastan bahsediyor. Mutlak bir hakimiyet sergiledi. Futbolu ahenk içindeydi. Ceza sahasına yaptığı 7 ortanın 5'i isabetliydi. Her zaman bir fırsat. Levent'e savunmak için bir çatlak arıyordu demiş. OneFootball gazetesi de böyle bitirmiş. Hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Mutlaka yorumlarınızı yapın. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz zaten abone olun. Biz buradayız ve şimdi bundan sonra yine Kenan ve Ferdi ve diğer oyuncularımız hakkında da videolar kısa süre içerisinde gelecek. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.